Bir uçak kazası düşünün ama bu kaza Libya'nın bütün askeri liderliğini bir anda ortadan kaldırıyor. Peki ya bu sadece bir kaza değilse? Bu analizimizde Ankara yakınlarında yaşanan o gizemli kazanın ardındaki uluslararası güç mücadelesinin izini süreceğiz. Her şey aslında birbiriyle bağlantılı gibi görünen iki olayla başlıyor. Yüksek profilli bir siyasi ziyaret ve hemen ardından gelen gizemli bir uçak kazası. Peki bu iki olay arasında gerçekten bir bağlantı olabilir mi? Gelin bu sorunun peşine hep birlikte düşelim. Hikayemiz 23 Aralık 2025 gecesi başlıyor. Yer, Türkiye'nin başkenti Ankara ve gökyüzünden düşen özel bir jet. Bakın, olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki saat 20.10'da Falcon 50 tipi özel bir jet Ankara Esenboğa'dan Libya'ya gitmek üzere havalanıyor. Ama sadece 42 dakika sonra saat 20.52'de uçak bir elektrik arızası bildirip geri dönmeye çalışıyor. Ve çok kısa bir süre sonra da maalesef Haymana yakınlarında yere çakılıyor. Yani bir saat bile sürmeyen bir uçuş korkunç bir trajediyle son buluyor. Peki bu uçağın içinde kimler vardı? İşte işin rengi tam da burada değişiyor. Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Askeri Sanayi Kurumu Başkanı, kısacası Libya ordusunun bütün beyni, bütün komuta kademesi o uçaktaydı. Yani bu kaza Libya ordusunu adeta başsız bıraktı. Bu da olayı basit bir kazadan çok daha öteye taşıyor, değil mi? Peki bu kadar önemli isimlerin, yani Libya ordusunun tepe kadrosunun tam o gün Ankara'da ne işi vardı? Aslında ziyaretlerinin zamanlaması inanılmaz kritikti. Çünkü Türkiye-Libya ilişkilerinde çok ama çok önemli bir dönemece denk gelmişlerdi. Ankara'ya getirdikleri mesaj çok netti ve sadece hükümete değil, Türkiye'deki bütün siyasi partilereydi. Türk askerinin kalmasını istiyoruz, onlara ihtiyacımız var, buna karşı çıkmayın diyorlardı. Aslında görevleri 3 aşamalıydı diyebiliriz. Birincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip Türkiye'nin Libya'daki askeri görev süresini uzatma oylamasını yerinde izlemek. İkincisi, bu vesileyle Türk askeri varlığına olan desteklerini bütün dünyaya göstermek ve üçüncüsü de 2019'da başlayan bu stratejik ortaklığı bir kez daha teyit etmek. Yani kısacası biz bu ortaklığın devamını istiyoruz demek için oradaydılar. İşte bu ortaklık Doğu Akdeniz'deki bütün jeopolitik mücadelenin tam da merkezinde yer alıyor. Bu ortaklığın kalbinde de Mavi Vatan doktrini var. Biliyorsunuz, Türkiye'nin 2019'da Libya ile yaptığı anlaşma, Doğu Akdeniz'deki tüm güç dengelerini bir anda değiştirdi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın planlarını adeta altüst etti. Karşı tarafın, yani Yunanistan'ın duruma nasıl baktığını görmek için şu tabloya bakmak yeterli. Bakın, dış politikada bir numaralı hedeflerine Türkiye-Libya anlaşmasını iptal etmek. 2. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'dan çekilmesini sağlamak ve 3. Mavi Vatan doktrinini tamamen ortadan kaldırmak. Yani bütün dış politikalarını bu ittifakı bozmak üzerine kurmuş durumdalar. Şimdi asıl ilginç olan kısma geliyoruz. Zamanlamaya dikkat edin. 22 Aralık 2025, yani kazadan sadece bir gün önce. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libyalı heyetin gözleri önünde tezkereyi uzatıyor. Aynı saatlerde Kudüs'te ne oluyor peki? Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail liderleri bir araya gelip bölgedeki imparatorluk rüyalarına karşı ortak bir bildiri yayınlıyorlar. Yani bir tarafta ittifak güçlenirken, diğer tarafta karşı ittifakta safları sıklaştırıyor. Her şey aynı gün oluyor. Tam bu gerilim zirve yapmışken sahneye hiç kimsenin beklemediği bir oyuncu çıkıyor ve bütün dengeleri sarsıyor. Rakam gerçekten dudak uçuklatıcı, 4,6 milyar dolar. Pakistan, Libya'daki Hafter güçleriyle devasa bir savunma anlaşması imzalıyor. Ama işte burada bir gariplik var. Pakistan, Türkiye'nin en yakın, en kadim müttefiklerinden biri değil mi? Nasıl olur da Türkiye'nin rakibi olan Hafter tarafına silah satar? Hem de ne satış! Öyle sıradan teçhizatlar değil, 16 tane J-F-17 Thunder savaş uçağı, eğitim uçakları, 44 tank, hatta bir açık deniz karakol gemisi. Yani bu, Libya'daki askeri dengeleri kökünden değiştirebilecek bir hamle. İşte analizin en can alıcı noktası da burası. Deniyor ki, durun bir dakika, Pakistan gibi Türkiye'nin en kadim müttefiki, asla Türkiye'nin çıkarlarına ters bir iş yapmaz. Bu hamle bir ihanet değil, tam tersine çok daha derin, koordineli bir stratejinin parçası. Yani Türkiye-Pakistan ittifakının bölgedeki nüfuzunu aslında daha da genişleten bir hamle.
Gelin şimdi bu jeopolitik noktaları birleştirelim ve ortaya nasıl karmaşık bir ittifaklar ve karşı ittifaklar ağı çıktığını görelim. Tam bir satranç oyunu gibi. Bakın, formül çok basit. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur, değil mi? Yunanistan ve ortakları Türkiye'nin müttefiklerini dengelemek için onların rakipleriyle anlaşıyor. Türkiye'nin yanında Pakistan mı var? O zaman Yunanistan hemen gidip Hindistan'la bir pakt kuruyor. Aynı mantık bir başka cephede de işliyor. Türkiye'nin Azerbaycan'la çok yakın ilişkileri var değil mi? Yunanistan ne yapıyor? Gidip Azerbaycan'ın rakibi Ermenistan'la bir savunma anlaşması imzalıyor. Yani her hamleye karşı bir karşı hamle var. Peki rakipler bu durumu nasıl görüyor? İşte İsrail medyasından bir alıntı her şeyi özetliyor aslında. Bu Türkiye-Pakistan işbirliğini kıskaç hareketi olarak, yani kendilerine yönelik stratejik bir kuşatma olarak yorumluyorlar. Olayları tekil değil, büyük bir planın parçası olarak okuyorlar. İşte bütün bu jeopolitik satranç, bu karşılıklı hamleler bizi en başa o gizemli kazaya geri getiriyor. Libya'nın tüm askeri liderliğini bir gecede yok eden o kazaya. Şimdi önümüzde iki senaryo var. Birincisi, resmi açıklamaların muhtemelen söyleyeceği şey, özel bir jette yaşanan trajik bir elektrik arızası. İkincisi ise bütün bu jeopolitik gerilimin tam ortasında zamanlaması bu kadar manidar olan şüpheli bir olay. Kaynak bazı çok kritik soruları gündeme getiriyor ve insan düşünmeden edemiyor. Mesela kaza sicili bu kadar temiz olan, çok güvenli kabul edilen bir uçak tipi neden aniden arızalanır? Uçağın Malta'da bir Fransız firmasından kiralanmış olması sadece bir detay mı? Ve en önemlisi, bu kazanın meclisteki kritik oylamadan ve Kudüs'teki rakip zirveden sadece ve sadece bir gün sonra olması bu gerçekten bir tesadüf olabilir mi? Sonuç olarak analiz bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Ortada milyarlarca dolar, bölgesel hakimiyet ve devasa enerji kaynakları için kıyasıya bir mücadele varken, Libya'nın askeri komutasını bir anda ortadan kaldıran bu olay, sizce sadece trajik bir kaza mıydı? Bu analizden çıkarmamız gereken ders belki de şu: Doğu Akdeniz'de hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir ve her olayın arkasında çok daha derin hesaplar yatıyor olabilir.